Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz reisçim. Hoş geldin. Wow. Bugün reisle beraberiz. Fıtık Özel'deyiz tekrardan ve Uğultul Tepeleri konuşacağız. Reisçim tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Özlemiştik burada olmayı. Merhaba izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Sizi seviyoruz. Evet, buradan diğer videolarımıza gitmeyi unutmayın. Bir sürü podcast'imiz var. Bir sürü müzik reaksiyonumuz var. Yeni videolar geliyor. Yeni müzik reaksiyonlarımızın bazılarını Arda seçti. Kimilerini Deniz seçti. Evet, reis de aramıza dönmüşken. Abi nasılsın? İyiyim çok şükür. Yaklaşık 10 gün önce biz bir filme gittik. Evet. İnternet yıkılıyordu. Evet. Adı da Uğultul Tepeler'di. Film çıkmadan önce daha çok yıkılıyordu. Evet, film çıkmadan önce Margot Robbie'nin tuhaf açıklamaları. İşte Jacob Elordi ile şöyle öpüştük, böyle bilmem ne. Çekimler çok iyiydi. Ye beni, çap beni, Evet. çup beni tarzı çekimler müthişti. Duygusallıktan ağlayacaksınız. Yok ön Ne gösterimde abarttı ya. arkadaşlarımı izlettirdim. Onlar ağladı, öldü falan. Sırf PR. Biz mi farklı filmi izledik? Margot Robbie farklı filmi izledi emin değilim ama. Kanka o çekerken hoşuna gitmiş, izlememiş bir daha. Evet, şimdi Uğultul Tepelerin bütün detaylarını diğer Fıtık Özellerimizde olduğu gibi yatıracağız. Umarım kısaca bitiririz. Şimdi öncelikle filmi nasıl bulduk? Genel hattıyla spoilersız. Şöyle söyleyeyim. Film çok eksik. Yani filmde her şey eksik. Her şey eksik olmasının yanında Margot Robbie'nin dediğinin tam tersi film hiç duygusal da değil bence. İşte En büyük sebebi senaryosunun çok eksik olması. Bayağı eksik bir senaryo var elimizde. Hani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. O seviye bir senaryo var. Bilmiyorum yani. O yüzden bence vasat bir filmdi. bence de ya, her tarafı eksikti, karakterler eksikti. Atıyorum senaryo senin dediğin gibi eksikti. Tam oturmuyordu birçok şey. Havada kalmışlığı vardı. İlk neyle başlayalım abi? İlk bence filmin kitapla alakası olmamasından başlayalım. Evet, bu çok önemli bir konu. Bu arada arkadaşlar ben Reis'e de söyledim bugün. Uğultul Tepe'nin bir sürü uyarlaması var. Hakikaten şaşırdım. bayağı uyarlaması var yani. Çok ünlü bir kitap zaten. Hani ben okumadım ama incelemesine baktım. Hani filmin ve kitabın ayrı ayrı incelemesine de baktım. Yani özellikle kitap çok daha duygusal, çok daha saplantılı bir aşkı hissettiriyormuş. Aga bizim izlediğimiz şeyde bir aşk Yok ya. yoktu sanki. Evet yoktu. Yani orada ölümün bile ayıramadığı bir aşk varmış. Hani öldükten sonra bile devam ediyormuş. Bir kısım adamın görüntüleri falan varmış. Videonun rahatsız edicilik. Zaten gitmeyin bu arada, filmde para vermeyin. Paraya değecek bir film değil. Biz de halk günü gittik yani. Aynen aynen. Ya filmdeki aşk hakkında ne düşünüyorsun ya? Uyarlamayı bir kenara bırakıp mı cevap vereyim? Evet evet. Abi film üzerinde bence bir aşk yoktu ya. Herhangi bir aşk hissettirebilecek bir duygu da yoktu. Öyle bir film de yoktu ortada. Yani bir karakter yazmışlar. Katie. Bir karakter var. Heathcliff. Heathcliff ne yapıyor? Onu ne motive ediyor? Hiç yok. Şaibeli. Evet. Katie de yani bak Margot Robbie elinden geleni yapıyor. Gerçekten çok hani hissedelim diye her şey yapıyor kadın. Ama bir yere kadar abi senaryo yok ki. Evet. Yani o işte spoiler olacak da artık giriyoruz herhalde. Hintli'ydi değil mi adamın adı? Evet. Hintli'nin evine gittikten sonra Margot Robbie'nin karakteriyle ilgili hiçbir şey benim kafada Evet. oturmadı Ne yani. istediği belli değil bence orada. Orası biraz karışıktı yani. Evet. bence. Aşkla ilgili bunu düşünüyorum yani. Sen ne düşünüyorsun abi aşkla ilgili? Ya, aşkla ilgili yani izleyiciye çok geçmeyen bir şey var ortada. Yani izleyicinin izlediği zaman oha çok iyi falan gibisinden izlediğim bir sürü aşk filmi, cart filmi, curt filmi var ama bunda hiç öyle bir his yok. Yani sadece iki güzel oyuncuyu koymuşlar, başarılı olan oyuncuları. Onlara güvenmişler. Yersiz biraz erotizmle kaplamışlar gibi geliyor bana. Erotizmi konuşacağız, ona şimdi Konuşuruz. girmeyeceğim. O zaman şeye geri dönelim. Aşk hakkındaki yorumlarımızı yaptığımıza göre. Abi bu kitapla alakasızlık. Benim bildiğim Heathcliff'le Katie kitapta hiçbir zaman böyle işte tansiyonlu bilmem neli bir yakınlaşma yaşamıyormuş. Evet. Yani sıfıra çok yakınmış Evet. bu yani. Sen bunu alıp hayatlarının bir döneminde tuhaf bir ilişki sarmalına düşmüşün gibi yorumlayınca birazcık hem kitaptan kopuyor hem bunu iyi de anlatman gerekiyor. Yani Katie Hintli'yi niye aldatıyor mesela? Yani hani bunu yaparkenki motivasyonu ne? Ne kadar özledi? Bununla ilgili bir iç sahne, iç diyalog, bir şey, hiçbir şey yok. Yani Evet. izliyorsun. Margot Robbie işte oynuyor. Okey. Bir anda Heathcliff geliyor böyle. Diyorsun o geldi. He, ne olacak? Margot diyor ölüyorum diyor. Çok özledim diyor. Bilmem ne diyor. Bir anda Biz de öpüşme. mimik oynamıyor. Reisle birbirimize bakıp gülüyorduk sinemada yani. Abi bir de hani Hamlet'in üstüne çok rezil geldi ya bu. Hamlet'in üstüne baya kötü ya. Yani ben yönetmen hakkında şunu düşünüyorum. Emerald Fennell yönetmiş yani. Baya yöneltti. Biz de doğru Yani yöneltti yerleştirme cidden. sınavı. Emerald Fennell yönetmiş bu filmi. Ben kadının başka bir filmini hiç daha önce Ben izlemedim. izledim. Ben yorum yapacağım. Tamam ya, ben şey olarak düşünüyorum biraz. Kitabın kapağına bakmış. Ondan sonra demiş gerisini ben kendi fantezilerime göre doldurayım. Gençken Wattpad'de ne okuyorsam onlardan biraz ekleyeyim. Biraz böyle bir film ya. Wattpad'i azaltın abi ya. Gidin düzgün kitaplar okuyun cidden. Ya ben Emerald Fennell'ın 2 filmini izledim. Zaten çok fazla uzun metrajlı film yok diye biliyorum. Bir Saltburn son yıllarda çıkmış. Bir de Promising Young Woman. Bence Promising Young Woman iyi bir karakter analizi sunan bir film. İyi de bir oyunculuk var Promising Young Woman'da. Saltburn'un de bir abartılı olma işi vardı ama gereğinden fazla abartılı olma işi vardı.
en çok ona takılmıştım Saltburn ile ilgili. Çok büyük bir problemi yoktu bence Saltburn'un. Emerald Fennell bu kitabı okumuş bence ama şey demiş yani yok abi böyle değil deyip çok Öyle. koymuş yani anladın mı? Olmamış belli şeyler. Evet evet. Yani ama tamam hadi biraz koyarsın ama senaryona hizmet etsin abi. Ve karakterlerine neden hikayelerini kısıyorsun? O zaman senaryoya geçelim biz. Geçelim. Şimdi senaryo ile ilgili benim en büyük eleştirim ve senaryonun neden bütün olmadığı. Gene kitaba gideceğiz. Hı hı. En çok filmden çıkınca şeyi eleştirmiştim. Heathcliff, Kate'nin işte onun hakkında söylediklerinin bir kısmını duyduktan sonra evi terk ediyor. Evet. Tamamıyla şehire geçiyor. Hı Çok hı. uzak bir yere gidiyor. Buraya kadar bence film gene bir nebze Evet. okeydi. Abi Heathcliff döndükten sonra Heathcliff'in neler yaptığı ile ilgili hiçbir şey görmediğimiz için ve filmde bunu ekstra kötü yani ekstra hiçbir şey Evet. göstermediği için böyle izliyorsun ama kafanın hep bir yanında şey diyorsun yani Heathcliff ne yaptı abi yani şu an hani bu adam nasıl düzgün duruma geldi Evet. diyorsun ve bu filmi çok baltalıyordu düşündüğünde. Ama sonra sen söyledin ki bugün meğer kitapta da yokmuş o Yokmuş kısım. evet. Ama orada evin kahyası anlatıcı modunda. Hani filmde de öyleydi zaten de. Yine ne yaptı ne etti bilinmiyor gibisinden anlatınca tamam hadi burası verilmek istememiş diyorsun. Ama filmde o da yoktu. Çünkü orada bir tabii naratör oluyor ya. Aynen. O çok değiştiriyor işleri. O kendi fikrine göre anlatıyor Evet, evet. bilmem ne. Ya bilmiyorum yani bu senaryo işi çok garipti. Hintli ile Kate'nin evlilik süreci de çok ağır dandikti. Evet. Onların evlerinde geçirdiği vakti de göremedik. Evet. Filmin tek iyi yanı senaryosuyla ilgili çocukların oyunculuklarını çok iyi sergileyip o aile yapısını gösterdiği Evet. kısımdı. Çocuklar harbiden gerçekten çok iyi oynuyor orada. Karakterlere bakalım istersen biraz. Ben de onu diyecektim. Senaryo bir tek adamın adını hatırlamıyorum. En iyi yazılmış karakter oydu bence. Mr. Earnshaw mıydı? Aynen direkt soy isminde. Martin Evet. Clunes'un karakteri iyi yazılmıştı abi. Evet gerçekten iyiydi o adam. O da zaten ilk yarım saat çok fazla Evet. olduğu için. Bu arada ben sana şey demiştim hatırlıyor musun? Bu adam öldü mesela. Yani kumar oynuyormuş falan filan. Heathcliff onu izleye izleye kumar öğrense gittiği yerde kumar oynayıp kazanmış olsa bir şeyler öğrenmiş olsa demiştim ama kitapta da yokmuş öyle bir şey işte. Aga bir şey söyleyeyim kötü fikir değil İyi ya. fikirdi yani. Belki ulan kitapta o değil eksik bu eksik diye yoklamışsın yüklemişsin erotizmi. Bunu da yükleseydin abi. Gene tuhaf bir bak bunu da eleştiren çok insan olurdu. Olurdu. Kitapta yok niye Ama böyle şey hem yaptın? şöyle bir tartışma da yaratırdı. Abi bir tane adam var Earnshaw. Kumar oynayarak işte alkol içerek adam ölüyor. Bir tane adam var. Yapıyor şans yaver gidiyor. Hı hı. Genç de olduğu için para kazanıyor ve bunu iyi yatırımda Evet. kullanıyor gibi de yapılabilirdi. Yani hani günümüzde de sorgulanıyor ya Evet. bu tip şeyler genel olarak. Ya buna bir zemin de hazırlardı. Bir tartışmaya zemin hazırlardı. Hiçbir şey yok oğlum. Yok. Dediğim gibi hani karakterleri demişken şey söylüyorum. Oyunculuklar iyiydi abi yani çok büyük bir Oyunculuklar problem zaten- yoktu. Çocuk oyuncular çok iyiydi. Evet. Margaret da bayağı iyiydi. Zaten bir tanesi şey bu Adolescence'de oynayan reis galiba çocuk. Şu Owen Cooper Evet, inanılmaz bir aktör olacak o. Charlotte Bellington da diğeriymiş. İkisine kutlarım. İkisi de iyi oynuyor. Yollar açık olsun gençler. Senin senaryo ile ilgili genel fikrini alayım. Yani sence ne eksikti Heathcliff harici? Bence yani Heathcliff'in eksik olması zaten filmin yarısı demek de. Ya da bayağı kötü. Hintli de bayağı eksikti senaryoda. Yani Aa bak hem doğru. Catherine'le bir ilişkisini göremiyorsun. Üstüne üstlük böyle bu tarz şeylerde Heathcliff ve Hintli'nin arasında bir şey görmezsen hiç oturmuyor film sende. Evet. Çünkü kitapta şeymiş mesela. Hintli Heathcliff'e işkence ediyormuş. Evin sonraki reisi olduktan sonra Mr. neydi adamın adı işte yaşlı adam babası öldükten Earnshaw. sonra. Aynen o öldükten sonra evin reisi Hintli oluyormuş. Sonra kız da bununla evleniyormuş. Sonra da bu adam o şeye Heathcliff'e sürekli işkence ediyormuş. Bak bunu böyle söyleyince bayağı oturuyor film. Evet adam yani böyle olduğunda Heathcliff hem adama karşı bir intikam alma isteği motivasyonu oluyor. İntikam motivasyonu oluyor. Hem Kate'nin aldatması bir yere oturuyor. Evet hem Catherine'in bir aldatması yerine oturuyor. Bir de Heathcliff'i atıyorum şeye gönderiyormuş. Bahçeciliğe, tarımcılığa gönderiyormuş. Buna rağmen kabul ediyormuş. Adam neden Catherine'i sevdiği için. Bayağı şey oturuyor Evet, lan böyle anlatınca. Çünkü filmde şöyle oluyor. Çocuklarını izliyorsun. Tam Hı hı. o bitiyor. Sonra Hintli ile Kate'nin evlendiği dönem ve Heathcliff'in kaçtığı dönem. Sonra işte Heathcliff gelesiye kadar Kate'i bir şekilde onu özlese de hayat devam ediyor. Hı hı. Ondan sonra o geliyor. İşin içine Isabel'in saçma sapan bir karakter arkı geliyor. Evet. Saçmalık o ya. O zaten ne anlatıyor orada? Hiçbir fikrim yok. Bunlar bir yaşsak aşk gibi bir şey yaşıyor ama Hı hı. filmde çok Hintlici oluyorsun yani. Evet. Hintliliğin hiçbir fonksiyonu yok çünkü adam geliyor. Hı hı. Benim evin kontrolünü almam lazım. Diyor gidiyor. Geliyor. Ya bu tarz filmlerde sen Hintli'ye biraz kötü karakter vermezsen dümdüz adam boynuzlanmış oluyor. Abi burada Nelly çok ön planda. Evet o zaten. Hong Chau'nun oynadı ama Nelly de bir yere kadar yetiyor abi filme. Ben kocası rolündeki adamın psikolojik yapısını görmüyorsam bunu da Nelly'nin karakter arkının altında görüyorsam o karakteri koyma lan o zaman. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Koyma. Koyma yani taşla evlendir yani Aynen. putta tapsın falan yani o zaman. Lezbiyen olsun. Nelly ile evlensin. Evet, Nelly neden intikamcı oluyor sonra? Abi bak onu da bağlamak için mesela atıyorum Nelly Heathcliff'e aşık olsa He.
Güzel bir Aynen. yorum. Okey. Dersin ki en azından Heathcliff'e Ya da aşık. olsun. Babasından çok çekmiş olsun. Ailesinin hepsinden intikam almak istiyor olsun. O da olur. Aynen. Abi zaten 2 ev var, tamam mı? Ya bak, bu filmin bütçesi 80 milyon, tamam mı? Hani 5 milyona çekmemişler bunu. Zaten 50 sinematografi... milyonu Margaret'la Yakup'un. Onlara vermişler. Ya zaten film çok güzel gözüküyor bu arada. Sinematografisi bayağı iyi film. Evet. Görsel dili falan cidden iyi. Ona Ama değiniriz. bak, film 80 milyon ha bunun bütçesi. 2 tane ev koymuşsunuz dandik. 3 tane de at sürme sahnesi var. Abi biz bir göreydik. Zaten o da çok saçma. Diyor ki evler çok uzak. Bilmem ne. 8 kilometre. Kadının öldüğünü bir duyuyor, uçuyor oraya falan böyle. Galadire'nin 10 kilometre yüzmesiyle aynı şey. Pasa mektup yazıyor 8 kilometreye. Lan yürüyerek zaten 3 saat sürüyor max. Biz dalga mı geçiyorsunuz yani? Dediğimiz gibi şimdi 3 karakter kötü. Katie'nin neden aldattığını anlayamıyorsun. Hintli'nin evde kontrol neden kuramadığını anlayamıyorsun. Nelly ne yapıyor onu anlayamıyorsun. Bir Heathcliff var, o da yok. Yani senaryoda. Evet. Yani geliyor böyle savcı rolünde. Ne Ben yaptın da Katie'yi eğitim gideceğim aldın diyor. Ya. 5 yılda 3 yılda. Ya tamam, bunun gizemini yaratacaksan adam savcı rolünde gelmesin yani. Hani gelsin oraya, bir 2-3 diyalog bir şey görelim. Adam He. bir böyle baksın bir şey. Sonra asıl bomba Isabel. Harbi ya. Abi Isabel nedir? Isabel tam bet kitap oyuncu. Ya böyle Tam öyle. Tam. inek öğrenciden Ha, sonra aynen. şeye Evet, dönüyor. Barbie bebek yap. Bir gidiyor sonra sapkın böyle erotik onun kölesi bunun babası bilmem ne bir kanka kapat gidelim. Diyor ki ben senin... Ya o sahne zaten berbattı. Hatırlıyor musun? Ne? Heathcliff ile Isabel yan yana. Heathcliff Isabel'i ayartacak. Ne için? Sana çok kötü davranacağım, kabul Ha, ediyor abi. musun? Utançtan yerin dibine sokan sahne. Ya azaltın ya. Ne okuyorsanız ne yapıyorsanız azaltın Abi Allah aşkına ya. neren ne okuyorsun ya? Yani Isabel de bu şekildeydi. Bu arada sinematografistini söyleyelim. Kimmiş abi? Linus Sandgren. Linus Sandgren'i kutlarız. İyi Harbi. bir iş yapıyor. İnanılmaz bir iş bence ya. O böyle kasvetli bir hava, full karanlık bir havanın içinde Margot'un kıpkırmızı bir elbise giymesi, öyle dönmesi falan çok hoştu bence. Bence de. O şey, kostümler de iyiydi bu arada. Evet, kostümler çok iyi zaten. Ama yani o sinematografinin de 2 parta bölünmüş olması da güzel. Ha, aydınlık, karanlık, Aynen. açık renkli elbiseler, Evet. karanlık ton. Aynen. İlk başta direkt böyle karanlık kasvetli, full yağmurlu bir hava var her yerde. Evlendikten sonra gittiği evde yemyeşillik, böyle Barbie'ler falanlar filanlar, pembeler, plastikler güzel gayet. Abi senin kitap detaylarını verince ben ekstra üzüldüm ya. Ya harcamış oğlum aynen. Bayağı harcamış bir şey. Senaryo kötü değil çünkü. O kadar da. Hayır, filmin kötü de Film kötü zaten. kitap olarak Aynen. kötü değil. Kurgu çok güzel. Kitabın kurgusu. Bence de, ben de hani o tip şeyler altlarını doldurunca Evet. abi en azından Hintli belki şöyle bir karakter olabilirdi. İşte böyle nasıl söyleyeyim, şeyli insanlar var ya, her türlü baskıda olmayı ve üstte olmayı seven insanlar. O tarz olabilirdi yani. Sen benimle evleniyorsan işte ben seni hükmedeceğim falan filan artistliğinde olan bir adam da olabilirdi. O zaman şey olurdu yani. Bir tık daha empati kurabilirdik gibi geliyor, bilmiyorum. Gelelim son konumuza. Uğultu'nun 50 tonu. Bu filmin adı bu olmalıydı. Ya hayatımda gördüğüm en saçma erotizm bu filmde var. Yok ki kesesin. Abi 50 tonundakilerde en azından senaryo bir hizmeti vardı bunların ya. Abi yok, 50 tonu da çok kötü şimdi. Abi zaten kötü de senaryo o zaten hani. Ah. Bu adam bu. Bu adam böyle şeyler yapıyor. Filmde bu. Bunu izlemek isteyen gidiyor. Bunda böyle bir şey beklemiyoruz ki. Ya bak, şey geliyor aklıma. Harbi ikinci yarı böyle 30-35 dakika bir öpüşme vardı ya. 30 dakika öpüşüyorlar sadece. Oğlum cinsellik de yok. Yok sadece öpüşme. Oradan öpüşme. Ulan buradan ben öpüşme. Margaret açıklamalarından sonra harbi Evet yani kaliteli bir şey böyle falan şey dedim. Nymphomania ayarında bir cinsellik izleyeceğiz gibi geldi bana. Tamam, ulan bir gittik herkes giyinik filmde. Hani tamam, öyle bir şey de giyinik yok olsun da. yani. 30-35 dakika öpüşülmesin kardeşim. Bak işte 30 dakika öpüşme ne ya hani? Anladın mı? Hani erotizm böyle bir şey de değil Ne ki. bileyim abi kim beğeniyor bunları ya. Ay yani şey çok saçma bak. Mesela işte Marty Supreme'ye hep örnek veriyoruz. Ya. Harikaydı mesela orada. Tamamen senaryo hizmet ediyor. Şeyi de çok güzel. Ritmi de yakalatıyor. Bir daha abi oradaki diyaloglar çok Evet, kıymetli. Evet. Diyalog Burada- yok ki bu da. Abi ben anlamıyorum ya, bak Katie ile Heathcliff niye ilişkiye giriyor? Özleştik. Peki. Yeter ya. Ya erotizm, ben dediğim gibi gördüğüm en saçma erotizm vardı. Çok cıbıl cıbıl bir, tabii ki erotizm yoktu ama çok manasız bir sekans vardı. Bize belki de karakterlerin geçmişiyle ilgili, o anki psikolojik durumuyla ilgili altyapı verebilecek bir Evet. sürede sadece öpüşme vardı. Sonra Katie hasta olup ölüyor zaten. Katie'nin hasta olduğu evre de yok filmde. Yok. O da rezillik bir durum. Çocuk öldü. Sonra o da öldü. Ya orada ağlayan falan var mı ya? Arkadaş hamlete gidin. Falan ki Ciddi. hani sinemadan çıkarken insanlara bakarsın böyle üzülen falan filan olur. Herkes böyle gülüyordu. Bu kadar. Bir genel toparlama fikrini alayım. Sence mesela şey sorabilirim ya. Bu tip şu ya çok tartışmalı ya. En büyük eksisi neydi yani? Neyi değiştirirdin yani? Bu senaryo geldi, tamam mı? Sen şeysin. Bu yönetmenin elinden kalemi alırdım ya.
Baba sen bir sürü ara ver ya. Ya yapmasın ya. Başka işler önersin. Ne bileyim gençlere kitap falan yazsın. Yazmasın abi. İşte ne bileyim illa okuyanı vardır öyle manyak manyak. Dede dönüyor. Aynen işte öyle. Abi ben senin dediğin detayları eklerdim ya. O Heathcliff'in altını doldurulmuş hikayesi, Bak gerçekten öyle ya. aşklarının altını doldurulmuş hikayesi. Hani bir de Hintli abi. Üçünü Hintli çok kritik toparlasan ya. Hintli olsa ikisi de olur biliyor musun? Hintli aşkına da hizmet eder, Heathcliff'e de hizmet eder çünkü. bu sefer Nelly'yi de toparlıyor Hintli. Evet evet. Hiç onun nasıl yok hiçbiri ya? Ya mesela Nelly bir şeyden nefret etsin bari Hintli'den nefret etsin. Abi hiç duygusuz bir kadın, her şeye nötr bir kadın bir anda şey yapıyor, siktir ediyor kızı ölsün diye. Abi Nelly niye eve yerleşiyor abi? Bak mesela bu da hiç aklıma. Nelly niye eve gidiyor? Kahya ya. Ailenin kahyası. Tam Kahya da yani ya Hintli istemesi. Hani onun bir diyaloğu da yok. Hani Nelly geliyor öyle promosyon olarak. Evet yani istemiyor değil. Hatta kovuluyor. Yok kovulmayacağız diyor Hintli. Galiba aralarında bir şey var da biz görmedik. Orayı çekmeyi unuttular. Oğlum şeye ne demeli peki bu asılma sahneleri? Abi çok saçma ya. Ne alakaydı? Şey mi yani? Sadece bir diyalog için mi? Ne? Biri mi asılıyor? Yani bir anda şeyi düşünüyor Heathcliff'i. Aga bilmiyorum ya çok boş senaryo. Ya bilmiyorum 2026 yılında bu tip uyarlamalarda mesela bak artık şeylerde de öyle süper kahramanlarda da öyle. 10 kere izledik ya. Bunu da 10 kere var yani. Evet. 10 tane şey var ayrı ayrı. Şimdi 11.'ye çekiyorsanız bak Frankenstein'da da aynısını yaptılar. 100 kere aynı şey geliyor. Abi bir detay katın ya. Bir şey değiştirin yani. Ha değiştirdiğin şeyde de 30 dakika öpüşme koyup altyapıyı çıkarma yapmayın yani. Bir şey koyun. Bu kadar. Bu kadar. Oo her şeyi devirdim. Abi o at sürmeler neydi ya? Böyle yatay sürekli. Böyle gidiyor böyle geliyor. Bir de şey o yağmur sahneleri. Aynen. Çıkamayız ha ıslanırız. Ya sinematografi güzel ama saçmalık sadece yani. Güzel görüntü olsun diye yapılmış. Belgesel çekin. Ona da bir şey katar. Atı eşekle öpüştürür bu. Antibiyotik kanalını izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Reisçim ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Var mı Görüşürüz. unuttuğumuz bir şey? Yok ya. Unutsa filmde de Ne olacak unuttular yani? zaten. Böyleymiş demek ki.